Gülistan Doku olayı neden emsal niteliği taşıyor? Neden bu konularda çok konuşulan bir isim oldu? Tabii ki her kayıp vakası, her faili meçhul bizim için çok önemli ve çok değerli. Gülistan Doku'yu belki bir tık daha öne çıkartan ise işin içerisinde, devletin üst kademelerinde veya devletle bağlantılı kişilerin şüpheli sıfatıyla yer alması. Tam 6 sene oldu. 6 sene sonunda soruşturmanın seyri çok başka bir yere gitti. Bugün sizlere ilk başta devletin hangi kademelerinde kimler şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı, kimler tutuklandı. Başta bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra 2020 yılının Ocak ayına gideceğiz. Ve bu olaylar nasıl başladı 2020 yılında? Bizler basına yansıyan şekliyle neler gördük, neler duyduk, ne gibi araştırmalar yapıldı, neden bazı kişiler şüpheli oldu, daha sonra hiçbir işlem başlatılmadı haklarında, videonun ilerleyen aşamalarında oklar neden dönemin valisinin oğlu Mustafa Sonel'e döndü. Bunlardan bahsedeceğim. Valinin oğlunun ifadesinden bahsedeceğim. Ve bazılarının aklına gelen ceset yoksa cinayet yok mu, suçlamalar boşa mı düşecek, bunları konuşacağız. Soruşturma kapsamında size de ekranlara getirdiğim üzere tutuklanan ve gözaltına alınan kamu görevlileri ve bağlantılı kişilerden bahsetmek istiyorum öncelikle. İlk olarak Gökhan Ertok. İhraç edilen eski bir polis kendisi, en kritik isimlerden biri. Çünkü Gülistan'ın sim kartını bir telefona takarak sosyal medya hesaplarına girdiği ve bazı kişileri ve mesajları sildiği iddiasıyla delilleri karartma şüphesiyle tutuklandı. İkincisi Erdoğan Elaldı diye biri, dönemin il özel idare çalışanı, Gülistan ile son temas eden kişi olduğu iddia ediliyor. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktor Çağdaş Özdemir, eski Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi. Soruşturma kapsamında peki neden gözaltına alınmıştı? Hastane kayıtlarının ve kamera görüntülerinin silindiği iddiaları üzerine Bursa'da gözaltına alındı. Bu doktorla alakalı ilginç bir şey var. O zaman içerisinde hastane kayıtlarının silindikten sonra kısa bir süre sonra bu doktorun başka bir yere aslında bir ödüllendirilme gibi olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandığı bilgisi de var. Bunu da aklımızda tutalım lütfen. Daha sonra Engin Yücer diye biri var. Engin Yücer'in şöyle bir özelliği var. Gülistan Doku'nun o zamanki erkek arkadaşı olarak bilinen Zaynal Abarakov'un, kendisi Rus asıllı, annesi burada Türkiye'de Engin Yücel isimli bir eski polisle evlendiği için buraya geliyorlar. Engin Yücer de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri. Daha sonrasında kendisinin iddialara göre olaylardan da sonra valinin etrafında bulunduğu, tutulduğu iddiaları da var. Kendisi de yine delilleri gizlemekten gözaltına alındı. Soruşturmanın en önemli kişilerine Tuncay Sonel, dönemin Tunceli valisi, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettişlik görevinden açığa alındı ve soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alındı. Kendisi yaklaşık 2 gündür gözaltında. Bugün gözaltı sürecinin biteceği düşünülüyor. Neler söyleyecek ifadelerine de ulaşacağız. Sonraki baş şüpheli, iddialara göre baş şüpheli kişi Mustafa Türkay Sonel, yani Vali Tuncay Sonel'in oğlu. Olay gecesi bir otomobilin arkasında toplanan şüpheli grupta olduğu kamera kayıtlarıyla, yani HTS görüntü analizi sonrası tespit edildi ve gözaltına alındı. Birazdan ifadesinde neler söyledi bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında Uğurcan Açıkgöz diye biri, dönemin AK Parti Tunceli İl Başkanı Cihan Açıkgöz'ün yeğeni. O da olay gecesi valinin oğluyla birlikte olduğu tespit edilen isimlerden biri. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı kendisi. Devam ediyoruz. Zaynal Abarakov, yani baş şüpheli, Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, yıllar sonra gözaltına alındı. Olay zamanlarına baktığımız zaman Zaynal Abarakov aslında yine şüpheli olarak görülmüş. Peki tutuklanma oldu mu, tutuklama olmamış. Sadece 2022 yılında bir gözaltına alınmış ve ifadesine başvurulmuş. Zaynal Abarakov da o zamanlar şüpheli görülmüş. Şüpheli görülmesinin sebeplerinin başında olay Gülistan'ın kaybolmasından çok kısa bir süre önce Gülistan'la kameralara yansıyan aslında bir kavgaları var ve kullandığı arabaya Gülistan'ı zorla bindirme çabaları var ve yine aynı şekilde mesajları
aslında onu şüpheli konumuna sokuyor. Umut Altaş soruşturmanın bir diğer önemli ismi, şu an yurt dışında olduğu tespit edildiği için hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Şimdi Umut Altaş için şöyle bir parantez daha var. Umut Altaş'ın abisi bazı iddialar ortaya attı ve bu iddialar gerçekten de çok ağır. Ortaya attığı iddialar ise şu şekilde: valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kardeşi Umut'a şunları söylediğini iddia ediyor. Bu video gerçekten ortalığı karıştırdı. Gülistan'ın Mustafa Sonel tarafından istismara uğradığı ve bu istismar sonrasında gebe kaldığı ve bundan sebepli olarak infaz edildiği gibi bilgiler söylediği iddialar gerçekten çok korkunç. Son olarak da Cemile Yücel, bu da az önce bahsettiğim Zaynal'ın annesi, gözaltına alınanlar arasında. Görüyorsunuz ki bayağı toplu bir durum var burada. Peki sizi 2020 yılına götürmek istiyorum. 2020 yılında ne olmuştu? 5 Ocak 2020 sonrasında kritik süreç işledi. Şüpheli isimler ve izler nasıl karartıldı? Ne gibi şeyler bulunmuştu ve neler oldu? Gülistan'ın kaybolduğu ilk günlerde soruşturma neredeyse tamamen intihar tezi üzerine işledi. Bu durum bugün delil karartma olarak nitelendirilen pek çok ihmalin kapısını açtı. Çünkü o zamanlar her zaman Munzur çayının orada aramalar yapılmış. Buraya görüntüleri de ekleyeceğim. Aile, abla, anne sürekli Munzur çayında neredeyse yürekleri yakan tarzda kendi annesi, kızına, ablası, kardeşine sesleniyor. Orada olduğunu düşünüyorlar. Çünkü o zaman soruşturmanın seyri de onları oraya yönlendirmiş. Hani yetkili kişiler. Sanki Gülistan'ın son görüldüğü yer orasıydı ve orada kendini suya attığı gibi söylentiler oldu. Hep oraya yönlenmişler. Peki Vali Tuncay Sonel'in rolü ne oldu o zamanlar için? Dönemin valisi aileyi köprünün başında karşılayarak kızınız burada bulacağız demiş ve tüm kaynakları Munzur çayında arama yapmaya yönlendirmiştir. Ancak bugün anlıyoruz ki karadaki şüpheli hareketler, kamera kayıtları, HTS verileri o günlerde göz ardı edilmiş. Yani diğer bütün bugün ortaya çıkan veriler o zamanlar için göz ardı edilmiş. Peki Sarı Saltuk Viyadüğü, yani o Gülistan için aramaların yoğunlaştığı yerlerde Gülistan'ın bir minibüsten inip Viyadüğe doğru yürüdüğüne dair flu bir görüntü dosyaya tek delil olarak girdi. Ancak videonun üzerindeki piksellerin oynandığı ve bunun bir atlama değil sadece bir karartı olduğu bağımsız raporlarla sonradan anlaşılıyor. Bunların hepsine tabii ki de ben şu an için bulunan deliller ve iddialar demek zorundayım. Çünkü bir iddianame hazırlanmadı, bir mahkeme kurulmadı. Şu an bu şüpheliler, baş şüpheliler ve elde bulunan verilerle bu veriler toplanıyor. O yüzden dediğim gibi bunu bu şekilde söylemek zorundayım. Eski erkek arkadaş Zaynal Abarakov, az önce de bahsettiğim gibi Gülistan'ın kaybolduğu günün sabahında, yani yaklaşık 11 ile 11.30 saatleri arasında bir kafenin önünde Gülistan ile tartıştığı görüntüler yansıyor kameralara. Gülistan'ın ona karşı dirençli bir duruş sergilediği de görülüyor. Zaynal ilk ifadeleri alındıktan sonra gözaltına alınmıyor. O ilk zamanlar ifadesi alınıp bırakılıyor. Ailesiyle birlikte kısa bir süre sonra da Tunceli'den Alanya'ya doğru gidiyor. Yani taşınmalarına, yer değiştirilmelerine izin veriliyor. O günlerde Ocak 2020 aslında çözüm olabilecekken bugün suç unsuru sayılan bazı izler var. Mesela hastaneye giriş kayıtları. Bakın bu çok önemli. Düşünün ki hastanenin başhekimisiniz ve size çok önemli, yani çok önemli derken kelimeleri lütfen takılmayın ama yetkili diyeyim. Çok yetkili biri size anca bunu yaptırabilir. Yani bu çok basit bir şey değil. Hastane verilerinin silinmesi. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Gülistan'ın kaybolmadan kısa bir süre önce, yani 31 Aralık 2019'da hastaneye gittiği Polnet sisteminde var, ancak hastanenin kendi sisteminde bu kayıtlar 7 ile 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Gülistan 5 Ocak'ta kaybolmuştu. Yani birkaç gün sonra teknik bir müdahale ile kasten silinmiş olduğu ortaya çıkıyor ve doktor bu yüzden gözaltına alındı şu an. SIM kartı müdahalesi, bakın bu da çok önemli. Gülistan'ın SIM kartı o günlerde kayıp olarak dosyaya girmedi. Yani bugün bile bütün kayıp vakalarında, bütün bu tarz olaylarda artık en önemli verilerden bir tanesi nedir? Telefondur. Yani SIM kartıdır, değil mi? Bütün olayları çözecek, o kişinin kimlerle bağlantı kurduğunu bize anlattıracak, şüphelileri ortaya çıkartacak, belki gerçekten bu işi yapanları ortaya çıkartacak. En önemli parmak izi
kadar değerli olan sim kartı o günlerde kayıp olarak dosyaya girmedi. Oysa yeni bulgular bu kartın valilik korumaları ve ihraç edilen polis Gökhan Ertok, videonun başında bahsettiğim, tarafından teslim alındığı, hat üzerinden WhatsApp'a ve Instagram mesajların o günlerde temizlendiğini gösteriyor. Peki HTS kayıtlarında ne var? Zeynel Abarakov ve üvey babası Engin Yücer'in o günkü telefon sinyalleri rutin denilerek derinlemesine incelenmemiş. O zamanlardan bahsediyorum. Bugün ise bu sinyallerin farklı bölgelerdeki hareketliliği kasten öldürme şüphesini güçlendiriyor. Yine 2020 yılındayız bu arada. Bir koruma kalkanı nasıl kuruldu? Videonun bence en can alıcı noktalarından bir tanesi bu. Engin Yücer, yani üvey baba, o dönem Tunceli'de görevli bir polis memuruydu. Olaydan kısa bir süre sonra Alanya'ya tayini çıktı. Daha sonra evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi suçlarla meslekten ihraç edildi. Vali ve çevresi Vali Tuncay Sonel'in koruma ekibiyle davanın şüphelileri polisler ve sivil memurlar arasında o günlerde yoğun bir para transferi ve telefon trafiği olduğu 2026 yılında daha yeni ortaya çıkartıldı iddialar. Peki 2020 yılında yapılan temel hatalar nelerdi diye toparlayacak olursak, Aygül Doku, yani Gülistan Doku'nun ablası bugün sıkça şunu dile getiriyor: bizi sürekli o suya bakmaya zorladılar ama gerçekler karadaydı diyor. Bu kadın içi yana yana, bağıra çağıra, kendinden geçerek bugün bunları söylüyor. İlk 15 gün boyunca hiçbir ev araması yapılmadı. Biliyorsunuz ki yine bu tarz olaylarda ilk müdahaleler çok önemli. İlk soruşturmalar çok önemli. Çünkü deliller karartılabilir. Parmak izleridir, başka suç aletleridir. Yani her şey zaman geçtikçe aslında aleyhe işler, değil mi? O şüpheliler için lehine işlerken aslında masum kişinin aleyhine işler ve her şey silinebilir. O yüzden ilk aşamalar çok önemli ve ilk 15 gün boyunca hiçbir ev araması yapılmadı. Hiçbir şüpheli araç, yani videonun başında bahsettiğim valinin oğlunun da içinde olduğu beyaz su araç gibi incelenmedi. Tüm şehir Gülistan köprüden atladı şekilde biliyor. Yani kendi canını kastetti şeklinde biliyor aslında. Özetle 2020 süreci bir arama kurtarma operasyonu gibi yönetilirken aslında arka planda delillerin sistematik olarak yok edildiği, temizlik operasyonu gibiymiş. Biz şu an için bunları anlıyoruz. Ben şunu soruyorum ve bunun cevabını birlikte bakalım. Ne oldu da 2026 yılında oklar valinin oğluna doğru yöneldi, değil mi? Yani 6 sene içerisinde neler oldu? Son olarak bizler bu işi yürütenler neler buldu da oklar baş şüpheli valinin oğluna döndü. O yüzden size bazı bulduğum cevapları söylüyorum. 2020 yılında çok karanlık ve kalitesiz denilebilecek, üzerinde durulmayan üniversite ve mobese kameralarına yansıyan bazı görüntüler 2026'nın yapay zeka teknolojisiyle yeniden analiz edildi. Neler tespit edildi? Olay gecesi Dinar Köprüsü yakınlarında duran beyaz bir SUV aracın içindekilerin ve aracın plakasının dönemin valisinin oğluna ve yakın çevresine ait olduğu netleşti. Çelişkiler neler? Bu isimler daha önceki ifadelerinde o saatlerde farklı yerlerde olduklarına dair beyanlarının yalan olduğu HTS kayıtlarıyla eşleşince soruşturma bu yöne kaydı. Soruşturmanın en büyük skandallarından biri olan 2020 yılında sistem arızası denilerek Tunceli Devlet Hastanesi ve Munzur Üniversitesi'nin bilgi işlem kayıtlarına ulaşıldı. Daha önce sistem arızası denilerek buradaki bazı veriler silinmişti, yok olmuştu ve onlara ulaşıldı. Siber suçlar raporu 2026 yılı başında hazırlanan uzman raporu bu kayıtların bir arıza nedeniyle değil, yüksek yetkili bir kullanıcı tarafından harici bir müdahale ile kasten silindiğini kanıtladı. Silme işleminin yapıldığı bilgisayarın IP adresinin ve kullanılan giriş bilgilerinin dönemin valilik özel kaleminin bir bilişim personeline ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada bir de gizli tanıklar var arkadaşlar. Gizli tanıklar da çok önemli. Şubat isimli bir gizli tanık var. 2026 yılında o dönem valilikte ve emniyette görev yapmış ancak daha sonra farklı sebeplerle ihraç edilmiş veya emekli olmuş 2 kamu görevlisi gizli tanık statüsünde bunların ifadesine başvurulmuş. Bu tanıklar 2020 yılında yürütülen soruşturmanın bizzat mülki amirler tarafından dosyayı kapatın, intihar süsü verin talimatı
talimatlarıyla yönlendirildiğini iddia ettiler. Ayrıca Zaynal Abarakov'un ailesi ile valilik konutu arasında o dönem yapılan kayıt dışı görüşmelerin dökümleri savcılığa sunuldu. Bu da çok önemli. Peki Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASA'nın raporlarında ne var? 2026'nın en somut delillerinden biri para olarak geldi. Para trafiği var. Gülistan kaybolduktan hemen sonra şüpheli Zaynal Abarakov'un ailesine ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı alt kademe memurlara kaynağı açıklanmayan yüksek miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bu bilişim demiştim ya, sim kartını alıp içindeki bazı verileri sildiği iddia edilen kişi de 10 bin bu konu için 10 bin dolar aldım gibi bir söylemi de var. Bu transferlerin izi sürüldüğünde valilik bağlantılı bazı ihale süreçlerinden elde edilen örtülü kaynaklara ulaşıldı. Yani durum çok çok vahim. Durum çok çok vahim. Hani cinayet, birinin hayatını kastetme, devlet imkanlarını kullanma, vatandaşın imkanlarını kullanma, bunlar doğruysa çok büyük bir olayla karşı karşıyayız ve bu tarz insanların bir an önce, yok mu bu tarz insanlar, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama maalesef ülkemizde ve dünyada var. O yüzden yani devletin, özellikle devletin yetkili kademelerinde olacak. Hani diğer meslekler de tabii ki çok önemli. Her meslekteki insanın ahlaklı olması, dürüst olması, empati yeteneğinin olması, hümanist olması, insancıl olması son derece önemliyken devletin önemli kademelerindeki polisidir, valisidir, siyasetçisidir, herhangi devletle alakalı, çünkü elinde bir güç var değil mi? Siz orada devleti temsil ediyorsunuz ve devlet aslında o kişilerde değil güç. Hani vali kim? Vali sizin benim gibi bir insan. Neden vali deyince saygı duyuyoruz? Neden polis deyince saygı duyuyoruz? Polis amiri, emniyet müdürü deyince saygı duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerdeki Kahramanmaraş saldırılarında da saldırganın babası üst düzey bir emniyet müdürü. Biz o kişinin kendisine, şahsına değil bizim saygımız. Bizim saygımız devletin verdiği yetkiye, devletin ona verdiği o namuslu, o şerefli mesleğine. Tamam, bunları içini boşaltmaya çalışan bu kişiler yok mu? Vardır. O yüzden her şeyden ve her meslekten daha önemli. Buradaki bu mesleği icra eden bu kişilerin her anlamda psikolojileri, empatileri, sicillerinde herhangi bir şey var mı? Ve bu insanlar bence düzenli olarak gerçekten de takip edilmeli. Hangi paralar nerelere gidiyor? Şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkeleri olmalı. Hani bütün meslekler için bu geçerli. Bir tamirci için, süt satan biri için de şeffaf olmak, dürüst olmak önemliyken bu insanlar için çarpı 10 katı kadar daha önemli. Çarpı 10 katı, 20 katı kadar daha değerli. Çünkü onlar devleti temsil ediyor. Çünkü onlar vatandaşın paralarıyla, işte örtülü ödenek deniyor. Bakın mesela nereden geldiği kaynağı belli olmayan paralar. Bu olayın kapatılması için harcanan bu paralardan bahsediliyor, iddia ediliyor. Devam edelim. Gülistan'ın kayıp olan sim kartının aslında hiç kaybolmadığı, adli emanetten alınmadan önce üzerinde temizlik yapıldığı saptandı. Bulut kurtarma. Gülistan'ın Google ve iCloud hesaplarındaki silinmiş veriler, silindikten sonra 30 gün içinde kalıcı olarak giden ancak sunucu tabanlı geri getirilebilen veriler uluslararası yazışmalarla kurtarıldı. Bu veriler Gülistan'ın tehdit edildiğine dair ses kayıtları ve bazı üst düzey isimlerin çocuklarıyla ilgili video, fotoğraf kanıtları bulunduğu bu şantaj ve tanıklık durumunun cinayete giden sürecin başlattığı tezi var arkadaşlar. Peki birileri şey diyor, yani şu an Gülistan'ın bedeni bulunmuş değil. Bazı yorumlar gördüm, işte vardır ya bu hukukta sıkça konuşulan corpus delicti diye. Suçun gövdesi madde unsuru, yani işte beden ortada yoksa bir suç yoktur mu denilir ve bu kadar şeye rağmen bunlar sanki hiçbir şey olmamış gibi mi üstü kapatılır mı? Bakalım öyle mi olur? Türkiye tarihinde ceset bulunmayan pek çok davada sanıklar kuvvetli suç şüphesi ve yan deliller ile mahkum edilmiştir. Özellikle kayıp şahıs dosyalarında HTS kayıtları, kan izleri, görgü tanıkları, sanığın olay anındaki çelişkili beyanları, bunlar hani o en büyük maddi delil beden olmasa da kasten öldürme suçundan ceza verilebilir. Ayrıca burada sadece bu da yok. Delil karartma var. Delil karartma. Zaten kasten adam öldürme ve delil karartma gibi iki tane çok büyük suçtan bu insanlar ya gözaltında ya da bir kısmı tutuklandı. 2026 yılındaki soruşturmada ortaya çıkan hastane kayıtlarının silinmesi, sim kartının kurcalanması, kamera görüntülerinin pikselleriyle oynanması, modern kriminoloji
RT ve DNA izleriyle şimdi biz artık biliyoruz ki günümüzde şüpheli araçlarda ve mekanlarda bulunan mikro DNA örnekleri bir damla kan, bir damla saç, biliyorsunuz ki DNA kaybolmaz. Binlerce yıl kalır. Yani Allah'ın büyük bir mucizelerinden bir tanesi DNA bana göre. Çünkü 1000 yıl önceki işte fosillerden şuradan buradan DNA örnekleri çıkıyor. Luminol testleri var biliyorsunuz. Bunlar da o izlerin hala tespit edilebilir olduğunu gösteriyor bize. Videoyu çok uzatmadan şuna değinmek istiyorum. Mustafa Türkay Sonel savcılığa verdiği ifadelerde, güncel olarak ifadelerinde ne demiş? Bunu da anlatıp videoyu bitireceğim. Dışarıdan çok ses geliyor. Umarım size gelmiyordur bu sesler. Kusura bakmayın, çok elverişli değil. Umarım daha güzel günlerde, daha kendime ait ortamların olduğu zamanlarda size güzel videolar çekebilirim, daha bilgilendirici. Şimdi Mustafa Sonel'in ifadesine geçelim. Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde, herhangi bir suretle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarından veya verilerinden bir şey silmedim. Böyle bir şey mümkün değil. Benim veya bir yakınım bu olayla ilgili bir ilgisi yoktur. Kayıp olması haberlere kadar ismini dahi duymadım. Arkadaş grubumda hiçbirisi de tanımaz. Gizli tanık Şubat'ın beyanlarında geçen aleyhimde olan hususların hiçbirini kabul etmiyorum. 5 Ocak 2020 tarihinde araç ile Elazığ ilinden Tunceli'ye gelişimin görüldüğü, ancak öncesinden Elazığ istikametine çıkışımın görülmediği hususuyla ilgili bir diyeceğim yoktur. Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır. Yani kısacası kesinlikle inkar ediyor. Tanıdığını, tanıştığını, gördüğünü de inkar ediyor. Haberlerden öğrendiğini söylüyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Size söyleyeceğim gibi takip edeceğiz. Bakalım nereye gidecek bu soruşturma. Valinin de bugün ifadesi basına yansır. Onlardan da gerekirse konuşuruz. Dediğim gibi özellikle son olarak şunu söyleyeceğim. Devletin herhangi bir kademesinde, özellikle güvenlik, hukuk alanlarında, siyasi alanlarda bu insanlara, çünkü devlet çok fazla yetki verdiği için, hani sizin bizim gibi normal sıradan vatandaşın erişemeyeceği alanlara girdikleri ve erişemeyeceği yetkiler bulundukları için bu insanların ekstra çok iyi seçilmesi ve bu insanların herkesten fazla denetleniyor olması, şeffaf olması, hesap verilebilir ilkelerle dayanarak mesleklerini icra etmeleri şarttır. Hani dokunulmazlık vesaire değil. Herkesten fazla aslında hesap verilebilir olmaları gerekir. Bu benim fikrimdir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.